Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Dacia Duster. Dacia denildiğinde aklınıza ne geliyor? Benim aklıma elbise değiştirir gibi logo ve tarz değiştirip gerçek anlamda uygun fiyatlı otomobil satan bir marka geliyor. Bu markanın şüphesiz en çok satan modeli ise kolay ulaşırsın zor vazgeçersin mottosuyla 29.000 liraya satışa çıkan Duster oldu. En son 2021 yılında ufak fakat etkili güncellemeler alan Duster, 2023 yılında yeni tasarım dilinden esintilerle bir güncelleme daha aldı. Şimdi gelin yeni Dacia Duster'da makyaj sonrasında neler değişti? ÖTV muafiyet limitinin artması sonucu şansı olan araçlar arasında bu özelliklerle kalmaya devam eder mi? Gibi soruları cevap bulurken çok daha fazlasını öğrenmeye başlayalım. İlk kez 2010 yılında Dacia markasının yükselen SUV popülaritesinin başında ürettiği Duster, o dönem tüm dünya ile Türkiye'de de çok uygun alıcı buluyordu. Her ne kadar çok bilmiş ansiklopedi sitesinde B-SUV olarak geçse de giriş seviyesi C-SUV olan Duster sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da çok sevilip çok satıyor. Abartılı bir tasarımdan uzak olup son dönemdeki makyajlarıyla şık olmayı başaran Duster, kimi ülkelerde Nissan Terrano olarak da satıldı. 2017 yılında ikinci nesline kavuşan Duster, şu an Dacia B0 Plus platformu üzerinde tek başına üretiliyor. Makyajlı Duster'a önden baktığımızda tasarımsal olarak hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Fakat bir şey var ki hem duruşu hem de algıyı tamamen değiştiriyor. Dacia'nın D ve C harflerini vurgulayan, aynı zamanda bir zinciri tasvir ederek bağlılığı temsil eden yeni logo ve panjurla ön taraf adeta baştan yaratılmış. Önceki makyajla gelen Y şekilli gündüz ledlerine sahip farlar ise varlığını koruyor. Tampon ve üzerindeki trimlerinde olduğu gibi kaldığı yeni Duster'da öncesinde açık gri olan parça koyu griye dönmüş. Elbette bir makyajlı değişmenin en az beklendiği profili bizi şaşırtacak mı? Tahminlerimiz doğru çıkıyor ve yeni Dacia Duster makyaj sonrasında bizi şaşırtmıyor. Geniş yan camları, düz ve akıcı gövde tasarımı, tavan rayları ve şişkin çamurluklarıyla arazi aracı imajını tamamlıyor. Bence şık bir hamle olan ön çamurluk önünde sinyal lambasının da üzerinde olduğu koyu renkteki trim parçası da makyaj sonrasında yerini korumuş. Makyaj sonrası farklar arasında marşpiyeller ve ayna kapaklarının koyuya geçen renkleri bulunuyor. Makyaj sonrasında sadece ortasındaki logosunun değişip tasarımın aynı kaldığı jantlar ise standart olarak 16 inç olup opsiyonel şekilde 215-60-17 inç boyutunda satın alınabiliyor. Renk seçeneklerinde ise oldukça popüler Arizona turuncusu ve 7 farklı dış renk beğeninize sunuluyor. Bir pantolon ütü hikayesi olmasa da yeni Dacia Duster'ın arkasında onu gösteren neler değişti? Öğrenmeden hemen önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Dacia Duster'ın arkasına geçtiğimizde önde ve profilde olduğu gibi makyaj öncesiyle arasında tasarımsal bir fark göremiyoruz. Benim çok beğendiğim hafif karartılmış tasarımı ve Y şekilli gündüz lediyle stoplar çok şık. Bunu tamamlayan geniş arka cam üstündeki spoiler da spor duruşu destekliyor. Gelelim makyajla değişenlere. Yeni Dacia Duster'ın değişimini ilk bakışta fark edemeyebilirsiniz. Çünkü öncesinde plaka üstünde var olan Duster logosunun gidip üstte yeni Dacia logosunun varlığı bunu hissettirmiyor. Model logosuysa sol altta konumlanmış. Genel tasarımın aynı kaldığı arka tarafta açık gri trim parçalarının koyuya döndüğünü görüyoruz. Tekli egzoz çıkışı da varlığını korumuş. Peki yeni Dacia Duster'ın boyutları makyaj sonrası değişti mi? Tabii ki hayır. Yeni Duster tıpkı makyaj öncesinde olduğu gibi 4341 mm uzunluğunda, 1804 mm genişliğinde ve 1633 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise 2673 mm boyut sunuluyor. Değişimin sadece dışarıda kalmayıp içeriye de sıçradığı yeni Duster'ın iç mekan özellikleri bakalım ne kadar iyi. Yeni Dacia Duster'ın hafif kapılarından geçip iç mekana ulaştığımızda farkları hemen hissediyoruz.
Giriş seviyesinde bir C-SUV olduğunu hiç unutmadığınız takdirde gayet hoş özelliklere sahip olan Duster'ın yanal ve baldır destekleri sınıf standartlarında. Bu iyi koltuklara oturduğunuzda ise zurnanın zort dediği yere geliyoruz. Bana nedense biraz nostaljik hissettiren yeni logosuyla direksiyon simidi 4 kollu şekilde devam ediyor. Nispeten kalın denebilecek bu direksiyonun üzerinden araçla ilgili tüm ayarlarınızı yapabileceğiniz tuşlar bulunuyor. Onun hemen arkasında halen daha tamamen dijital ekran güncellemesinin gelmediği kırmızı ve beyaz rengiyle analog, hız ve devir göstergelerini görüyoruz. Onların ortasında dijital yol bilgisayarına yer verilmiş. Konsolu doğru kaydığımızda ise beni efsane derecede mutlu eden güncellemeyi görüyoruz. Yıllar boyu yuvarlak havalandırma çıkışlarının kullanıldığı Duster'da yatay formda minimal çıkışlara geçilmesi adeta devrim olmuş. Yolcu tarafındaki eşya gözü de işlevsel özellikler arasında bulunuyor. Konsolun ortasında Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine erişebileceğiniz 8 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı konumlanmış. Dokunmatik hassasiyeti, kullanım kolaylığı ve temalar konusunda artık kendisini kanıtlayan bu ekranı ben beğeniyorum. Bu ekranın altında özellikleri hızlı ulaşmamızı sağlayan tuşlar şık biçimde yerleştirilmiş. Klima kontrol ünitesi de dairesel tuşlarıyla yoluna devam ediyor. Orta konsola indiğimizde içi sert kaplama malzemeleriyle kaplanmış bir eşya gözünü görüyoruz. Bu alanda 2 adet USB bağlantı noktası ve 1 adet 12 volt soket girişiyle işlevsellik vurgulanmış. Tamamen sert plastik malzemeden oluşan orta konsolun devamında vites kolu, muz seçim kumandası, sürücü tarafına doğru 2 adet bardaklık ve yani 2023'te de iş mi dediğimiz manuel el freni bulunuyor. Manuel el frenini içinde saklama alanı bulunan kol dayamayla affettiren Duster eleştirilerden ucuz yırttı. Bir de unutmadan opsiyonel de olsa ısıtmalı ön koltuk, 360 derece kamera sistemi ve eller serbest Dacia kart anahtara sahip olabilirsiniz. Konsola şöyle bir uzaktan bakınca makyajın yaradığını söylemek mümkün. Yeni Dacia Duster'ın arka tarafında ise işler aynı tıkırında işliyor. Maalesef ki yanal ve baldır destekleri olmayıp nispeten ince sünger kullanılan arka koltuklar şık gözüküyor. Elektrikli arka camlar ve orta konsol üzerindeki USB bağlantı noktaları ise lüks özellikler arasında bulunuyor. Cam tavan ve ambiyans aydınlatma bu makyajla da gelmedi. Geniş yükleme alanıyla yeni Duster'ın bagajında ise 478 litre hacim sunuluyor. Geniş bagajı, etkileyici iç tasarımı ve dış tasarımı derken yeni Duster ne kadar güvenli bakmadan olur mu? Elbette olmaz. Yeni Dacia Duster giriş seviyesi C-SUV olsa da güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinden taviz vermiyor. Öyle ki bu özellikler arasında paralel park sırasında çok rahat etmenizi sağlayan 360 derece kamera sistemi, 4x4 modelde gelerek yokuş aşağı inişlerde kontrollü bir sürüş sağlayan yokuş iniş destek sistemi, 30 km/saat hızdan itibaren çalışıp kör noktanızda kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, yokuş inişin aksine kalkışları kolaylaştıran yokuş kalkış sistemi, sabit bir hızla giderek ayağınızı yormayan hız sabitleyici, anti-blokaj fren sistemi ve acil fren yardımı ile birlikte daha birçok pasif güvenlik özelliğine yeni Dacia Duster'da sahip olabilirsiniz. Yeni Duster'da bulunarak onun çok satmasını sağlayan motor ve şanzıman özelliklerini yakından tanıyalım. Yeni Dacia Duster'da az yakmasıyla popüler olan 2 benzinli, 1 LPG'li ve 1 adet dizel olmak üzere 4 farklı motor bulunuyor. İlk sıradaki benzinli motor 1.0 turbo olup 90 beygir güç, 160 Nm tork üretiyor. Önden çeker olan bu motorda 6 ileri manuel vites gelirken ortalama yakıt tüketimi 5.6 litre olarak kayda geçmiş. İkinci sıradaki benzinli motorsa 1.3 turbo olup 150 beygir güç, 250 Nm tork üretiyor. Önden ya da 4 çeker olan bu motor 6 ileri manuel ya da çift kavrama EDC otomatik viteslere yönetiliyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 5.5 litre.
Birçok kişinin favori yakıtı LPG'nin doğuştan hali 1.0 EcoG motordan toplamda 100 beygir güç, 170 Nm tork üretiliyor. 2 çeker olan bu motoru yalnızca 6 ileri manuel ile yönetebiliyorsunuz. Ortalama LPG tüketimi ise 100 kilometrede 6,9 litre. Dizelcilerin vazgeçilmez motoru 1.5 DSi ise toplamda 115 beygir güç, 260 Nm tork ile yoluna devam ediyor. 4 ya da önden çeker olarak satılan bu motoru da yalnızca 6 ileri manuel olarak yönetebiliyorsunuz. Ortalama yakıt tüketimi ise 4.6 litre. Yeni Dacia Duster şu an Avrupa'da 16.800 Euro'dan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Videonun yayın tarihindeki Türkiye fiyatı ise henüz güncellendiği için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Gerçekten insan hayret ediyor. Yeni Dacia Duster'ın değişenleri ve bilmeniz gereken her şey baştan sona böyleydi. Ben Duster'ın başarısını gerçekten takdire şayan görüyorum. Keşke ilk çıktığı zamanlarda olduğu gibi 30.000 liraya alabilsek. Fakat şimdi her şey mazide kaldı. Peki siz yeni Dacia Duster hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni Dacia Duster hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.